En çok merak edilenle başlayalım. İsrail Genelkurmay Başkanı eğer öldüyse bunun sonuçları ne olur? Önce Mesut hocamıza sözü bırakayım. Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Teşekkür ederim. Aslında çok ciddi bir dönemeçten geçiyoruz. Yani bu saldırının hem askeri yönü var, hem psikolojik yönü var. Hem de bundan sonra suikastler sisteminin devam edeceğini gösteriyor. Yani son 2 ayda İsrail Hava Kuvvetleri ve istihbaratı kendilerine göre aldıkları tedbirler veya işte içeriden elde ettikleri ajanlarla çok önemli Hizbullah liderlerini etkisiz hale getirdi. Bu eğer doğruysa tabii İsrail Genelkurmay için büyük bir kayıp bir. İkincisi bu hadise e, Orta Doğu'da bu suikastlerin devam edeceğini gösteriyor. Dikkat ederseniz sizlerle yaptığımız değerlendirmelerde de İsrail ordusu bu suikastlerin devam edeceğini, yeni liderlerin de devrileceğini domino teorisiyle yapmış oldukları bir takım filmlerle propaganda yapmışlardı. Bu durum İsrail ordusu için büyük bir psikolojik moral çöküklüğüne sebep verecektir. Benim tespitim askeri açıdan moral motivasyon üstünlüğü Hizbullah'a geçti. Yani asimetrik bir savaşta bir saldırıda İsrail 4 kişi diyor ama genel kaynaklar 80 ölüyle 200 yaralının mevcudiyetinden bahsediyor. Ve bazı Rus haber ajansları da Halevi'nin öldüğünü ifade ediyor. Bu beklenmedik sürpriz bir saldırı. Demek ki Genelkurmay Başkanlarını da koruyamıyorlar. Bu Mossad ve Shin Bet'inde büyük bir başarısızlığı. Gerçi taktik olarak anlatacağım biraz sonra. Bir kısım değerlendirme analizleri bunun denizden yapıldığını söylese dahi biz asker olarak sonuca bakarız. Sonuçta beklenmedik bir şekilde baskın taarruza uğradılar. Çok büyük kayıpları var ve bunu saklamaya çalışıyorlar her zaman olduğu gibi. Ben sonra devam ediyorum Barış Öden sonra. Hocam peki sonucu ne olur? Onunla ilgili bir cümle alıp Barış hocamıza öyle döneyim. Eğer öldüyse Aynen. İsrail Genelkurmay Başkanı bir cümleyle. Ben öldüğünü zannediyorum çünkü İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sivil toplum örgütlerine ve insan hakları örgütlerine çağrı yaptı. Ve İsrail bir defa demokratik bir ülke olmasına rağmen basın yayın yasağı getirdi. Demek ki büyük bir kaos var. Bunu saklıyorlar dünyadan ama gerçekler saklanamaz. Şimdi bu pozisyonda İsrail ordusunun kendine güvenini kaybedeceğini söyleyebilirim bir. İki, yerine mutlaka başka birisi geçecektir. Ama İsrail ordusu dün gece itibariyle çok büyük bir darbe almıştır. Askeri komutanını kaybetmiştir. Bu savaşı kaybetmekle eşdeğerdir bence. Barış hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Eğer Halevi öldüyse bunun sonuçları ne olacak İsrail açısından? Mesut hocamız bir de şunu söyledi. Bu saldırıyla birlikte moral motivasyon üstünlüğü Hizbullah'a geçti dedi. Siz de katılıyor musunuz? Aynen katılıyorum. Hocamın söylediklerinin hepsine katılıyorum. Doğru tespitler. Gerçekten savaş şimdi Hizbullah topraklarından, Güney Lübnan'dan tekrar İsrail topraklarına taşınmış oldu. Burada tabii İsrail'in herhalde en büyük hatası aşırı güven ve Hizbullah'ın belinin kırıldığını, Hizbullah'ın bundan sonra toparlanamayacağını, çünkü İlk iki liderin işte Hasan Nasrallah ve ondan sonra Haşim Seyfettin'in öldürülmesi. Üçüncü bir isimden de bahsediliyor ama bunun kim olduğu ortaya çıkmadı. Yani Netanyahu Seyfettin'in yerine geçeni de öldürdük dedi. Dolayısıyla şu anda lidersiz bir örgütten bahsediliyor. En azından İsrail kaynakları böyle diyor ama bence örgütün kontrolünde şu anda İran var, devrim muhafızları var. Soru şu, hoca biraz önce bahsetti. Yani bir muazzam istihbarat süreci var, suikast süreci var. Zaten bu Lübnan sürecinde ya da Gazze ile başlayan süreçte savaş tamamen istihbarat artı suikast, yani bu sarmal içerisinde sürdürülüyor operasyon. Şimdi soru şu: İsrail ordusu içerisinde Halevi'nin orada yemek yediğini, orada askerlerle birlikte olduğu bilgisine Hizbullah nasıl ulaştı? Demek ki Hizbullah'ın etkin bir istihbarat kaynağından faydalandığını burada anlıyoruz. Soru 2: Hizbullah üçüncü ülkelerden istihbarat yardımı aldı mı?
Yani burada İran'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı kastetmiyorum. Bunlarla zaten bunların istihbarat örgütleriyle Hizbullah koordineli çalışıyor, onu biliyoruz. Bunların dışında hani büyük devletler içerisinde sayılabilecek devletler arası, mesela örneğin hocam biraz önce Rus kaynakların Halevi'nin öldüğünü söylediğini söylemişti. Mesela bu bağlamda acaba Rus istihbaratının da bir yardımı, katkısı oldu mu dolaylı olarak? Çünkü Hizbullah'ın içeriden istihbarat aldığı belli. Şimdi İsrail'in istihbarata karşı koyma sistemi oldukça güçlü. Dolayısıyla Hizbullah'ın hani kendi yerel unsurlarıyla İsrail ordusu içerisinden istihbarat alması biraz zor. Bu da sanki üçüncü ülkeler üzerinden bir takım istihbarat paylaşımının Hizbullah'a yapıldığı şeklinde bir takım görüşleri akıllara getiriyor. Kaldı ki İsrail Genelkurmay Başkanı eğer ölmeseydi, hayatta olsaydı muhtemelen dün gece çıkar, bir açıklama yapar, bir basın toplantısı yapar. Ben ölmedim, hayattayım, Hizbullah'a gereken cevap verilecektir şeklinde. Bakın şu saate kadar hala Halevi'den haber yok. Ve Amerika'da birkaç cılız haber ajansı, işte fake news, sahte haber falan şeklinde, Halevi hayatta şeklinde haberinin dışında hiçbir yeri yok. Ama Jerusalem Post mesela daha ilk dakikadan Halevi'nin öldüğünü dün duyurdu. Yani dolayısıyla bu şimdi istihbaratın İsrail'deki 7 Ekim'deki istihbarat zafiyetinin bir benzerini dün de yaşadı İsrail. Yani bunu öngöremedi ve yapılan saldırı da Şahit 136 Ukrayna'da kullanılan kamikaze dronlarıyla yapıldı. Yani İran menşeli dronlarla yapıldığı söyleniliyor. Tabii bunların hepsi şimdilik söylenti, teyit etmeye muhtaç. İsrail'deki sansürden dolayı, yayın yasağından dolayı sağlıklı bilgi gelmiyor. Şu dakikaya kadar hani bir ülkenin genelkurmay başkanı hem hakkında iddia var, öldü diye, ama hiçbir iddia olmasa bile şu operasyona karşı çıkıp bir açıklama yapması lazımdı. Şu dakikaya kadar kameralar önüne çıkmadı. Ya ağır yaralı ya da gerçekten öldü veya başka başına bir iş geldi, kaçırıldı veya ölüsü bir şekilde gitti, bilmiyorum. Yani bunu belki İsrailli yetkililer de bundan haberdar değil. Bundan sonra savaşın süreci şu: muhtemelen biraz önce hocam da söyledi, moral motivasyon İsrail ordusunun bozuldu. Gerçekten düşünebiliyor musunuz? Sahada ülkenin Cumhurbaşkanı adına ordulara başkomutanlık yapan isim, yani Genelkurmay Başkanı şu anda en üst rütbeli komutan, savaşı yöneten ve bu saldırıda kendi topraklarında, kendi askeri üssünde askerleriyle yemek yerken öldürülüyor. Yani bunun kadar herhalde İsrail'in hem prestijine yönelik, hem moraline yönelik, hem psikolojik harekatına karşı herhalde Hizbullah'ın en büyük misillemesi denebilir. Zaten dün İsrail medyası en acı gecemiz olarak bunu adlandırdı. Ben bugünkü, bilmiyorum hocam katılır mı, dünkü saldırıyı belki 7 Ekim saldırısından da daha önemli bir saldırı olarak görüyorum. Yani sizin sahadaki başkomutanınız etkisiz hale getirildi. Sayın Caşın, bu soruyu ben sormuş olayım size. Barış Hoca'nın sorusuna katılıyor musunuz? 7 Ekim'den daha büyük bir saldırı diyebilir miyiz bu yapılan saldırıya? Çünkü İsrail'in... Psikolojik anlamda söyledim. Psikolojik anlamda tabii. İsrail'in bir demir kubbesi var. Yıllardır söylediği demir kubbe delinemez derken 7 Ekim'de delindiğini görmüştük. Zaman zaman delindiğini gördük ama bu saldırı, Hizbullah'ın yaptığı bu saldırı en yakın noktalarda Golan'da bulunan askeri üsse yapıldı. İddialarda Halevi'nin öldüğü yönünde. Peki aklımıza şu geliyor. Hem Barış Hoca'nın sorusunu lütfen cevaplayın, hem de şunu da sorayım. İsrail'in o delinemez dediği artık demir kubbesi deliniyor mu? Ya da bu saldırıyı Hizbullah yapabiliyordu madem, neden daha önce yapmadı? Şimdi Barış Hoca tabii sakalları bırakınca daha yakışıklı olmuş. Barış'ı istiyor ama Barış gelmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. İsrail kaybediyor Samet Hocam. İsrail sadece sivilleri öldürüyor. Dün işte gitti Gazze'de hastaneyi vurdu. Ondan sonra Lübnan'da yine hava saldırılarında sivilleri öldürdü. İsrail ucuz çocuk katili bir orduya sahip. Dünyanın en modern hava kuvvetlerine sahip. Bu uçaklarla aşağıda uçak savar yok. Onu karşılayacak avcı uçakları yok ve tanklar yok, zırhlı araçlar yok. Gidip yumuşak hedefler dediğimiz yasaklanan hedefleri vuruyor. Cami, kilise, hiçbir mukaddesatı olmayan, uluslararası hukukun yasakladığı Lahey ve Cenevre sözleşmelerindeki bütün suçları işliyor. Bu nedenle iki önemli mahkemede yargılanıyor. Bir tanesi Uluslararası Adalet Divanı Devleti olarak yargılanıyor. İkincisi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hem başbakanları hem savunma bakanları insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan yargılanıyor. Dünyanın en ağır suçu bu.
Şimdi bu harekat benim gördüğüm kadarıyla Barış Hoca'ya katılıyorum. Bir, İsrail kendi toprağında bulunmuştur. İki, aşırı güven ve güç zehirlenmesine uğramıştır. Dört, hava savunması açık vermiştir. Bu çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, bakın kullandıkları hava savunmalarında demir kubbe kevgir oldu. Kevgir'i söyleyelim. İki, Patriot kullanıyorlar. İsrail kendi hava savunması var. Ve bu da yetmiyormuş gibi İran'a karşı THAAD dediğimiz yüksek irtifa hava savunma füzelerini getirdiler. Buna rağmen hava savunması bir şekilde aldatıldı. Bu elektronik harple yapıldığını düşünüyorum. Barış Hoca'ya oradan katılıyorum. Rusya'dan destek aldığımı bilmiyorum ama kullanılan kamikazeler de taktik itibariyle bu elektronik harbe karşı Rusya'nın geliştirdiği ve Ukrayna'da kullandığı, Ukrayna'daki bazı birliklere karşı iyi netice almış bir drone. Peki hedef ve uçuş yolu olarak, profil olarak beklemediği noktadan saldırıldığını düşünün. İhtimalen denizden vurdular. Şimdi diğeri, bu istihbarat zafiyetine belki de Rusya veya büyük devletler uydu muhaberesiyle destek vermiş olabilirler. Ama asıl önemli olan burada haberi gizleme ve yalan haber sırası, nasıl ki Nasrallah öldüğünde Hizbullah bunu açıklayamadı. Bence Halevi öldürüldü. Bunu saklıyorlar ama toprak bir şekilde onu bekliyor. İstedikleri kadar saklasın. Psikolojik harekatta evet en acı gününde, ama benim gördüğüm kadarıyla Hizbullah daha yeni başladık diyor. Burada Hayfa yakınlarındaki iki üssü, iki TUG'ayı vurmaları bence çok önemli. Bu bir asimetrik savaşta Hizbullah'ın çıkışıdır. Diğer taraftan kendi karargahlarında vurulması, demin söylediğim gibi Skorsky ağır helikopterleriyle tahliye yapıyorlar. Ve sivillerden kan istiyorlar. Demek ki böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Evet. Bekleselerdi zaten. Bu İHA'ları önleyememeleri İsrail Hava Kuvvetleri için de büyük başarısızlık.